Ev fiyatları uçtu, kiralık ev bulamıyorsunuz, piyasada boş ev yok, maaşınızın yarısı kiraya gidiyor. Herkes de bunları konuşuyor. Kişisel olarak size bol şanslar, işiniz zor. Bu programda nasıl bu noktaya geldik bunu inceleyeceğiz. Konteks başlıyor. ...2021 yılı emlak krizinin patladığı bir yıl oldu. Bir yandan ev fiyatlarının uçuşa geçmesine, öte yandan kiraların anormal yükselişine tanıklık ettik. Fiyatların artması yetmedi, artık boş ev bulmak bile zorlaştı. Bunun bir değil, birden çok nedeni var. Önce dışarıdan başlayalım. Aslında dünyada da bir emlak sorunu var. Her şeyden önce küreselleşmenin geldiği nokta büyük şehirlere pek yaramadı. Herkesin istediği ülkeden mülk satın alabilmesi ilk başta çok cazip geliyordu herkese. Küreselleşmenin doğal bir sonucu gibi algılandı. Ancak yıllar geçtikçe görüldü ki emlak alımlarının büyük şehirlerde yoğunlaşması o şehrin sakinlerini şehirde yaşama konusunda zorlamaya başladı. Küreselleşme aslında yerel komüniteleri değil, daha çok Arap şeyhlerine, Rus oligarklara ve ülkesine güvenmeyen, demokratik ülkelerde güvence arayan otoriter ülkelerin zenginlerine hizmet eder hale geldi. Berlin, Londra, Amsterdam, New York. Dünya genelinde büyük metropollerde yaşayanlar kiralık ev bulmakta ve emlak satın almakta oldukça zorlanıyor. Çünkü demokratik olmayan ülkelerin zengin insanları servetlerini garanti altına alabilmek için batılı, gelişmiş demokratik ülkelerin şehirlerindeki evleri satın alarak kira fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Küresel metropollerdeki emlak krizini ateşleyen bir diğer neden de para bolluğu. Genişlemeci para politikaları sonucunda sermaye sahipleri emlak yatırımlarını artırdı. Pandemi sonrasında ise bu durum tam bir patlamaya yol açtı. Kısacası küresel metropoller emlak krizine çare arıyor. Şimdi Türkiye'ye özgü sorunlara gelelim. 2018 yılında başlayan ekonomik kriz 2021 yılında Türkiye'yi uçuruma sürükledi. Toplumun geniş kesimlerinin refahı ve geliri enflasyon karşısında erirken öte yandan emlak ve kira fiyatlarındaki patlama bu kesimleri daha da zora soktu. Rakamlara bir bakalım. Türkiye bir yandan ekonomik krizle meşgulken öte yandan büyük bir emlak krizinin içinden geçiyor. İnsanlar kiralık ev bulmakta zorlanırken ev fiyatları da akıl almaz boyutlara ulaştı. Rakamlar oldukça çarpıcı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından sahibinden.com'un ilan verileri üzerinden hazırlanan Sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü Mayıs 2022 raporuna göre Türkiye genelinde ortalama kira artışı %182,7 oldu. Geçen yılın aynı döneminde 17,1 TL olan Türkiye geneli ortalama metrekare kira fiyatı 48,5 TL'ye ulaştı. Büyük şehirlerde yaşayanlar en çok kiralık ev bulamamaktan yakınıyor. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da %140, Ankara'da %133,9, İzmir'de ise %110,8 oldu. Aslında çok basit bir cevabı var tüm bu yaşananların. Enflasyon. Türkiye'de enflasyonun patlaması, elinde birikim olan insanları tek bir kanala itti, ev almak. Çünkü hiçbir yatırım aracı enflasyon ile baş edemez durumda. Paranızı faize yatırırsanız enflasyonun altında kalıyor. Altın ve dövize yatırırsanız getirisi yine enflasyon karşısında eriyor. Hal böyle olunca birikim sahipleri ve banka kredilerine kolay ulaşabilenler hiçbir zaman yıkılmayacak bir yatırım aracına hücum etmeye başladı. Emlak. Konut fiyatlarını patlatan bu hücum sonucunda ev fiyatları tırmanmaya başladı. Akıl almaz derecede bir konut balonu yaşanırken bu durum kira fiyatlarına da baskı yapmaya başladı. Yükselen ev fiyatları kiraların da ateşini yaktı. Yani Türkiye'deki emlak krizinin bir numaralı nedeni enflasyon. Öte yandan enflasyon konut piyasasına bir başka darbe daha vurdu. İnşaat malzemelerindeki olağanüstü fiyat artışı müteahhitleri ev yapmaktan alıkoydu. Çünkü ev yapmak artık çok da karlı değildi. İthal malzemelerin maliyetindeki artışı gören müteahhitler yeni ev yapmaya pek de yanaşmamaya başladı. Böylece bir yandan yeni ev yapılmıyor ama insanların ev talebi giderek artıyor. TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi Mart 2022'de bir önceki yıla göre tam 101,57 oranında arttı. Bu oran malzeme endeksinde ise 128,11'i buldu. İşte bu rakamlar ortadayken kimse yeni konut yapmak istemiyor. Ev talebini artıran bir diğer unsur da yabancılar. Türkiye aslında uzun yıllardır sığınmacılara ev sahipliği yapıyordu. Ancak son yıllarda sadece Suriye değil, İran, Afganistan, Pakistan ve Orta Asya ülkelerinden gelenlerin artması ile yerli vatandaşlara konut ihtiyacı giderek kısılmaya başlandı. İstanbul gibi büyük şehirler sığınmacılarla dolarken ve yeni ev yapılamazken kira fiyatları şişti, insanlar kiralık ev bulamaz hale geldi.
Peki hükümet bu artışı engellemek için ne yapıyor? Buna bakalım. Hiçbir şey yapmıyor. Bırakın engellemeyi, 250 bin dolarlık emlak yatırımı yapana vatandaşlık veriyordu. Şimdi onu 400 bin dolara çıkardılar. Son çıkan kararlarla emlak satışı ihracat kapsamına alındığından yabancıya emlak satışı teşvik kapsamına alındı. Tüm dünyada ev satışını teşvik için oturma izni verilir ama Türkiye o kadar dövize muhtaç ki emlak satışını daha da cazip hale getirmek için vatandaşlık verme yolunu seçti. Özellikle demokratik olmayan ülkelerin ayrıcalıklı ve varlıklı kesimleri döviz krizi nedeniyle ucuzlaşan Türkiye emlakına hücum etmeye başladı. Ancak ev alanların önemli kısmı buralarda oturmuyor ya da kiraya vermiyor. Örneğin yılda 1-2 hafta belki gelirim diye bu evler boş tutuluyor. Zaten pek çoğunun da buradan gelecek kira gelirine ihtiyacı yok. Türkiye'deki büyük şehirlerde, özellikle de İstanbul'da bir yandan boş evler, diğer yanda o şehirde ev bulamayan şehrin yerlileri. Korkunç bir çelişki değil mi? Bu dakikaya kadar emlakı hep bir yatırım aracı olarak ele aldık. Elbette öyle. Ancak başka yönü daha var. Bu da barınma. İnsanlar yerleşik yaşama geçtiklerinden bu yana evlerde yaşıyorlar. Hal böyle olunca konutu sadece piyasadaki bir ürün olarak görmek pek çok çelişkiyi de beraberinde getiriyor. Bunun yanında bir şehrin kendi yerli komünitesini, şehrin çeperlerine itmek de uzun vadede şehir kültürünü zedeliyor. Bunun için yeni bir anlayışla şehir komünitelerini koruyan adil, ekonomik çözümlere ihtiyacımız var. Görüldüğü üzere emlak konusu ekonomik sistemimizden küreselleşmenin sınırlarına kadar pek çok sorunu içeren bir başlık. Peki Türkiye ne yapacak? Enflasyon bu kadar yüksek oldukça ve döviz ihtiyacı nedeniyle yabancılara ev satışı kolaylaştıkça bu sarmaldan çıkmak mümkün değil. Tüm bu anlattıklarımız ışığında mevcut ekonomik koşullar ve siyasi tercihler değerlendirildiğinde konut sorununun en az birkaç yıl daha bizimle birlikte olmasını tahmin etmek zor değil. Hepinize bol şans.